Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu videolara başladığımda dilin kökeni ve evrimi konularını ele almıştım. Dilin kökeni ve evrimi doğrudan insanın kökeni ve evrimi konularıyla ilgili olduğu için video çekmeye bu konudan başlamıştım. Aslında dilin kökeni ve evrimiyle ilgili konuları ucuca bağlamak, belli bir çerçeve çizmek için epey adım atmış oldum. Fakat başlangıçta benim düşündüğüm hızda ve kapsamlıkta ilerleyemiyoruz. Çünkü bu videoları çekme sürecinde şunu gördüm. Gerek bana gelen sorular, gerek videolara yapılan yorumlar, gerekse de bir takım arkadaşlarla ya da tanıdığım insanlarla yaptığım söyleşilerden şu sonuç çıktı. Yani sadece konuları düzgün ve kavranılır, anlaşılabilir bir biçimde anlatmak yetmiyor. Bir de karşınızdaki kişilerin, yani seslendiğiniz insanların düşünce konumları, algılayışları ve beklentileri de burada büyük rol oynuyor. Şimdi başlangıçta ben şunu söylemiştim. Yani benim burada evrimle ya da herhangi bir konuyla ilgili insanlara bilgi verdirmek, onlara ders anlatır gibi bir şeyler anlatma derdim yok. Benim esas amacım işlek zekalı, ülkesini ve toplumunu seven, sorunlara duyarlı, özellikle de genç, aydınlanmacı gençlerin sorgulama yapmalarını, eleştirmelerini ve değişik sorunlarla ilgili bir takım felsefi sonuçları göz önüne tutarak kendi yollarını belirlemeleri için onlara bir kılavuz olmaya çalışmıştım. Dolayısıyla benim burada esas amacım birilerine bir şeyler öğretmek değil, özellikle de serbest düşünceli gençleri felsefi olarak bir takım sorunları nasıl ele alınabileceğini ve düşünülebileceğine yönelik çözümlemeler yapmaları için onlara yardımcı olmaktı. Yoksa şu ya da bu nedenle belli konularda zaten yerleşmiş inançları ve görüşleri olan insanlarla tartışma, onlara kendi doğrularımı anlatma ya da onları ikna etme gibi bir misyonum ya da kendime biçtiğim böyle bir görev yok. Şimdi bunları şunun için anlatıyorum. Dilin kökeni ve evrimini daha kapsamlı anlatabilmek için Darwinci evrim teorisiyle ilgili bir takım konuların netleşmesi gerekiyor. Yani bu konuları Darwinci evrim teorisini kabul etmeyen insanların ya da onu eleştirenlerin ortaya koydukları bir takım görüşler bence sorun değil. Çünkü onlar biraz önce de söylediğim gibi belli bir düşünce çerçevesinden bakarak görüşlerini netleştirmiş insanlar. Ama önemli olan bilimsel dünya görüşünü benimsemiş, sorunlara bilimsel ve felsefi açıdan bakmak isteyen kişiler de bu Darwinci evrim teorisiyle ilgili bir takım sıkıntılı yorumların ve Darwinci evrim teorisinin savunmadığı görüşleri ona yaftalayarak böylelikle bir el çabukluğuyla işi götürmeye çalışan, özellikle de ABD kökenli akıllı tasarımcıların ülkemizdeki savunucuları ya da basit sürdürücüleri, ama esas olarak da bunlar cahil insanlar. Cahil oldukları için kendilerine sunulan akıllı tasarımcıların bir takım süslemelerle önlerine koydukları bir takım düşünsel tuzaklara kolayca düşüyorlar ve Darwinci evrim teorisini, genel olarak bilimsel anlayışı hiç kavramadan çocukça çok basit itirazlarla akıl yürütmeye çalışıyorlar. Ama daha önce de söylediğim gibi bunları düzeltmek ya da bunlarla tartışma gibi bir amacım yok. Şimdi konuyu fazla uzatmadan bu videonun başlığındaki sorunun yanıtını aramaya başlayalım. Anımsayacağınız gibi daha önce canlı türlerin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak belli görüşler ortaya koymuştum.
yani Darwinci evrim teorisinin türleşmeyi tek tek bireyleri göz önüne tutarak değil, esas olarak belli canlı popülasyonlarının uzun süredeki gen sıklıklarının ve genetik durumlarının değişmesine bağlı olarak çevreyle diyalektik bir ilişki içinde ele aldığını söylemiştim. Daha önce söylediklerimi tekrarlamadan kısaca şunu belirtmem gerekiyor. Türleşmenin, yeni canlıların ortaya çıkmasında 3 tane dinamiğe bakıyoruz. Birincisi, belli bir dönem boyunca canlı popülasyonunun bütünü, yani tek tek bireylerin durumu değil. 2, bu canlı popülasyonun bulunduğu çevrenin durumu, yani çevredeki durum eğer belli bir dengeye kavuşmuş ve bu durum uzun süreli olarak hiçbir değişiklik göstermiyorsa bu bir istikrar unsuru olduğu için o ortamda canlı popülasyonların yeni türleşme durumlarına geçmeleri istisnai bir durumdur. Genellikle olmaz bu. Çünkü çevrenin istikrarlı durumu canlı popülasyonlarının türlerinin de istikrarlı olmasını getirir. Tabii bunu bozabilecek diğer canlılarla ilgili bir takım gelişmeler, rakip canlıların ortaya çıkması ya da onlarda bir takım özelliklerin ya da davranış değişikliklerinin olmasıyla da türleşmenin tetiklenmesi olabilir. Ama normal olarak canlı türlerin ortaya çıkmasında biz 3 unsura bakıyoruz. 1, herhangi bir canlı popülasyonunun durumu, kendi genetik yapısı, özellikleri. 2, çevrenin durumu. 3, diğer canlılarla o söz konusu olan canlı arasındaki ilişkiler. Şimdi burada evrimin itici motoru canlı popülasyonların içinde bulundukları çevrenin sürekli olarak değişiyor olmasıdır. Çünkü canlılar yaşadıkları ortama tam uyum sağlayamazlar. Yani bu tam uyum sağlayamazların anlamı şudur. Esas olarak çevre sabit, değişmeyen bir ortam olmadığı için ve çevrede, ortamda sürekli değişiklikler olduğu için ister istemez bu canlı popülasyonların kendi yapılarına ve canlı popülasyonlarının başka canlılarla ilişkilerine de yansır. Şimdi bunun en somut kanıtı, yani bilim insanlarının ortaya koymuş oldukları yaklaşık sanırım 5 tane büyük yok oluş var. 450 milyon yıl önce Ordovisiyen dönemde başlayan bir kitlesel yok oluş var. Daha sonra sanırım 380 milyon yıl önce Devonian, 250 milyon yıl önce Permiyen, 200 milyon yıl önce Trias ve en son olarak da sanırım 65 milyon yıl önce Kretase yok oluşu gündeme geldi. Bu yok oluşlar aslında öylesine büyük, hatta bazılarında yeryüzündeki canlıların yaklaşık %90'ı hatta daha fazlası yok oldu. Yani bu milyonlarca türün birden yok olması demekti. Şimdi bunların nedenleri değişikti. Örneğin yanlış hatırlamıyorsam Devonian, Permiyen ve Trias dönemleri esas olarak dünyadaki volkanik patlamalarla ilgiliydi. Volkanik patlamaların olağanüstü artması ve değişik özellikler göstermesiyle birlikte canlılar için yeryüzünde yaşam giderek zorlaştı ve buna bağlı olarak da milyonlarca canlı türü yok oldu. Örneğin Ordovisiyon yok olmasında dünyamız yaklaşık yani 70-80 milyon yıl çok soğudu. Dünya o kadar soğudu ki dünyanın her tarafı buzlarla kaplanmıştı. Burada aslında canlılığı kurtaran suyun katı hali olan buzun büyük rolü var. Buzun denizlerin üzerini kaplamasıyla birlikte ancak denizlerin dibinde, okyanuslarda istikrarlı bir ısı ortamı oluştu ve burada
bir takım canlılar hayatlarını kurabildiler. Dolayısıyla dünyanın yüzeyi, yani eksi 40'larda, 50'lerde, hatta daha da fazla milyonlarca yıl buz gibi hava olmasına rağmen suyun katı hali olan buzun okyanusları ve denizlerin üzerini kaplamasıyla birlikte alt kısımdaki canlılar hayatlarını sürdürebildiler. Şimdi son olarak son kitlesel yok oluş Kretase döneminde oldu. Bu da yaklaşık 65-70 milyon yıl önce olduğu tahmin ediliyor. Bu konuda karşı çıkışlar olsa da genel kabul gören anlayış, Meksika'da Yucatan Yarımadası'na düşen büyük bir asteroidin dünyaya çarptığı, onun kaldırdığı tozlarla dünyanın, atmosferin çok uzun bir süre, belki binlerce yıl, belki yüzlerce yıl, o kadar ayrıntısını bilmiyorum, atmosfere güneş ışınlarının ulaşamadığı, bu nedenle kitlesel yok oluşların olduğu, o dönemin en büyük canlıları olan dinozorların tümden yok oldukları ve dinozorların yok olmasıyla birlikte gececi memeli denilen küçük canlıların yavaş yavaş gelişmeye başladıkları ve yeni bir canlılık patlamasının meydana geldiği. Konuyu toparlamaya çalışırsam, canlı türlerinin çevreyle ve birbirleriyle ilişkilerine bağlı olarak türleşmelerin devamı ya da hızlanıp azalması dönem dönem görülebiliyor. Burada belirleyici olan canlı popülasyonlarının durumunun çevrenin durumuyla uyumlu olup olmadığı. Şimdi durum böyle olunca bütün bu anlattıklarımla konuyu aslında videonun başlığına getirmek istiyorum. Videonun başında söylendiği gibi evrim canlıların giderek daha gelişmiş, daha mükemmel, daha kusursuz bir yönde gelişmelerini sağlayan bir süreç midir? Bunun böyle olmayacağını anlatmaya çalışıyorum. Bunun nedeni de canlı popülasyonlarının çevreyle olan ilişkilerinin dinamik bir ilişki olması. Dolayısıyla çevre değiştikçe canlıların durumları ve canlı türlerinin azalıp çoğalmaları da değişiyor. Şimdi durum böyle olunca evrimin ilerlemesinde düz bir hat, ilerlemeci bir çizgi, sürekli basitten karmaşağa, az gelişmişten gelişmişe doğru bir ilerlemenin olduğunu söylememiz söz konusu değil. Neden değil? Çünkü doğal seçilim çevreyle ve diğer canlılarla, canlı popülasyonlarının gündeme gelen sayısız olasılığa uyum gösterme çabasından başka bir şey değil. Şimdi çevre ve ortam sürekli değiştiyse, çevrede köklü değişiklikler olduysa, bunun anlamı bu değişikliklere uyum sağlayabilen canlıların soylarının devam edeceği, bu değişikliklere uyum gösteremeyenlerin ise yok olmaları ve soylarının tükenmesidir. Dikkat ederseniz evrimin kendiliğinden belli bir yönde daha gelişmişe, daha karmaşık mekanizmalara, daha gelişmiş organlara doğru bir ilerlemesinden söz etmemiz söz konusu değil. Şimdi bu söylediğimi kanıtlayabilecek sayısız canlı türü var. Bunlara ilişkin zaten hepinizin bildiği, fakat bilmekle birlikte bu tartıştığımız konu bağlamında ayrıntısını ve bağlama tam oturtamayabileceğiniz bir takım örnekleri anlatmak istiyorum. Örneğin yılanlar. Yılanlar biliyorsunuz sürüngenler. Sürüngenlerin de değişik ilk sürüngenlerden itibaren bunlar dört ayaklı, dört kısa bacaklı, omurgalı, kuyrukları olan canlılardı. Fakat çok
volkanik bölgelerde, taşlık ve kayalık bölgelerde ağaçların, toprağın falan olmadığını düşünün. Bu dönemlerdeki sürüngenlerden bazıları rahat hareket edebilmek için kendi ayaklarından feragat ettiler. Yani bunu bilinçli olarak yapmadılar ama diyelim yaşanan bir takım mutasyonlar sonucu giderek ayakları kısalan bir takım sürüngenler daha hızlı ve daha kolay hareket edebilir hale geldiler. Ve bu ayıklanma süreci devam ettikçe ayaklar ve ayakların kısalması giderek ta körleşmeye kadar gitti ve yılanlarda artık ayakların olmadığını görüyoruz. Yani yılanların vücudunda bildiğiniz gibi yılanların ilerlemeleri kasların hareketi ve pullarıyladır. Ama yılanların ayakları yok. Peki yılanların ayaklarını kaybetmesi yılanlar açısından kötü bir şey mi oldu? Hayır. Bu sayede yılanlar çok başarılı bir uyarlanma göstererek belli ortamlarda kayaların arasından, taşların arasından rahatlıkla kayıp ilerleyebilir, istedikleri yerlere girebilir, özelliklere kavuştular. Dolayısıyla yılanların ayaklarını yitirmiş olmaları onların atasal türlerine göre baktığımız zaman bir gerileme gibi gözüküyor. Fakat yılanlar bundan hiç de gocunmuş değil. Tam tersine bundan büyük yarar sağladıkları için yılanlar milyonlarca yıldır dünyada başarıyla yaşamlarını sürdürüyorlar. Şimdi bu türden bir başka örneğin yarasayı verebiliriz. Bildiğiniz gibi yarasalar memelidir. Yani yarasalar esas olarak yani zaten yarasanın vücudunun kafasına, gövdesine dikkatli baktığınız zaman karşınızda tipik bir fare göreceksiniz. Fareden başka bir şey değil. Fakat yarasalar mağaralara çekildikleri ve oralarda yaşayarak kendilerine yeni bir niş, ekolojik niş oluşturdukları için zamanla gözlerini yitirdiler. Fakat gözlerini yitirmenin karşılığı olarak duyu organları olağanüstü gelişti. Ve dolayısıyla yarasalar avlanırken karanlık mağaralarda ve geceleyin gözlerine ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü onların gelişmiş işitme organları başarılı bir şekilde avlanabiliyorlar. Memelilerin çoğuyla karşılaştırdığımızda yarasaların gözlerini yitirmeleri onların atalarına göre bir gerileme ya da bir yoksunluk gibi gözükmekle birlikte yarasaların bundan hiçbir kayıplarının olmadığı, bugün dünya üzerinde yüzlerce yarasa türünün başarılı bir şekilde hayatlarını sürdürmelerinden görebiliyoruz. Mağaralarda ve deniz diplerinde, deniz dibi dediğim yani denizin yüzlerce binlerce metre altında yaşayan birçok başka canlı var. Bu canlıların çoğu da gözlerini yitirmiş durumdalar. Bunların da gözlerini yitirmiş olmaları onlar için bir kayıp ya da bir yoksunluk belirtisi olmuyor. Şimdi bu dediğime dağların zirvelerinden denizlerin en derin noktalarına kadar sayısız başka örnek verebiliriz. Örneğin bazı dağlarda yaşayan böcekler oralardaki rüzgarlı ortamın etkisiyle sürekli savrulup duldukları ve rahat ilerleyemedikleri için örneğin kanatlarını yitirmişlerdir. Ya da yaşadıkları belli mutasyonların sonucu olarak kanatları körleşmiştir. Ama bu körleşmeden kanatlarını yitirmiş olmak bu böceklere o kadar büyük bir kayıp ve yoksunluk anlamına gelmemiştir. Şimdi bu dediğim gibi birçok canlı, bugün bildiğimiz, gözlemlediğimiz ve duyduğumuz birçok canlı değişik organları ve yapıları açısından çevrelerine uyum göstermek bakımından bazı kayıplarda bulunmuş olabilirler. Örneğin balinalar biliyorsunuz 4 ayaklı karada yaşayan hayvanlardı. Fakat daha sonra balinalar denizlere yani sulara döndüler. Sularda özellikle çene yapılarının ve ağızlarının gelişmesiyle birlikte farklı planktonları ve kriller dediğimiz değişik
okyanusta yaşayan küçük canlıları yiyebilecek şekilde bir ağız ve boğaz yapısı geliştirerek kendilerine yeni bir yaşam alanı oluştururlar. Dolayısıyla onlara bu yaşam alanını oluşturan özelliklerin ata türlerindeki bir takım organik yapılara göre eksik olması onlar için bir kayıp anlamına gelmedi. Onlar yeni geliştirdikleri özelliklerle çevreye uyum sağlayarak kendileri için bir ekolojik niş oluşturdular ve böylece milyonlarca yıldır yaşamlarını başarıyla sürdürüyorlar. Yani bu dediğimiz, bu kısaca verdiğim örneklere size akrepleri, korkunç zehirleriyle akrepleri, büyük örümcekleri, elektrikli yılan balıklarını ve birçok başka türü ekleyebilirsiniz. Peki bütün bu örnekler bize neyi gösteriyor? Bütün bu örnekler bize şunu gösteriyor. Demek ki evrimin gelişmesi kendiliğinden daha kusursuz, daha mükemmel yapılara, canlılığın daha karmaşık ve yetkin örneklerinin geliştiği bir yönde ilerlemiyor. Bu ilerleme olamaz çünkü evrimin nihai amacı, belli bir yönü, karmaşık ve gelişmiş yapılara doğru evrilmesi diye bir şey yok. Oysa ki Darwinci evrim teorisini ve genel olarak evrimi iyi bilmeyen birçok insanın, özellikle akıllı tasarımcıların yönlendirmeleri ve bilinçli tahrifatlarıyla evrimi böylesi bir olgu olarak ortaya koyuyorlar. Şimdi evrimde belli bir zirve, belli bir amaç, belli bir yönde gelişme yok demek aslında şunu demek. Bundan 50-100 yıl önce bilim insanları canlıları genellikle bir natura scala'nın parçaları olarak görüyorlardı. Natura scala ne demek? Yani Latince bir deyiş. İşte doğanın ölçeği, düzeni, sıralanması gibi bir şey. Ve dolayısıyla bu eski anlayışa göre evrimin, canlılığın, o zamanki evrimci anlayış öyleydi. Evrimin tepesinde insan var. En gelişmiş, en yetkin yapılar onda bulunur. Dolayısıyla diğer canlıların durumlarını da bu gelişmiş örneğe göre kıyaslayarak değerlendiriliyordu. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi böylesi bir değerlendirme canlılar arasında bir takım rütbelendirme ve derecelendirme oluşturma anlamına geliyordu. Bazı canlılar ilkel, gelişmemiş, basit, bazı canlılar ise onlardan daha gelişmiş, onlardan daha gelişmiş yapılara sahiplerdi ve bu evrimin her durağında, her aşamasında bu gelişmişlik giderek artıyor. Ve bu artmaya paralel olarak da insana doğru bir gelişme sırası söz konusuydu. Hatırlayacağınız gibi daha önceki videolarımdan birisinde insanın en gelişmiş bir varlık olarak canlıların evriminde en tepeye yerleştirildiği bir anlayışın doğru olmadığını, tam tersine biyolojik yapısı ve varlığıyla insanın da değişik bir sürü eksiklikten muzdarip olduğunu, insanı evrimsel gelişmenin zirvesi olarak gören anlayışın doğru olmadığını söylemiştim. Şimdi eğer evrimin ilerleyişinde belli bir öngörü, belli bir planlama, daha basitten daha karmaşığa doğru bir gelişme yoksa açıktır ki evrimde daha alçak ya da daha yüksek canlılar diye bir ayrıma girmenin de bir anlamı yok. Dolayısıyla bu da doğru bir bölümleme ve doğru bir anlayış değil. Bütün bunların temelinde yatan ise videonun başında anlatmaya çalıştığım gibi canlı türlerinin oluşmasına zemin hazırlayan 3 koşulla ilgili. 1. Canlı popülasyonunun durumu. 2. Canlıların içinde bulundukları çevresel koşullar. 3. Bu koşullarda yaşayan diğer canlılarla
ilişkiler. Şimdi bu üç dinamik etmene bağlı olarak canlı türlerinin gelişmeleri, çoğalmaları, egemen konuma geçmeleri ya da soylarının tükenmesi bu üç değişken duruma bağlı olduğuna göre evrimi basitten karmaşa, sürekli bir ilerlemenin sonucu olarak daha gelişmiş ve daha karmaşık yapıların ortaya çıktığı bir mükemmelleşme süreci olarak ele alan görüşler ya da Darwinci evrim teorisini böyle sunan görüşler aslında doğru değil. Doğru olmadıkları için bu tipten bir anlayışla evrimsel konuları anlatmaya çalışmak ya da yorumlamak hiç de bize bir yarar sağlamaz. Tam tersine bizim canlılığın evrimini kavrayabilmemiz, canlılığın evrimindeki bir takım gelişmelerden sonuçlar çıkarabilmemiz için Darwinci evrim teorisini böylesi teleolojik yani ereksel bir takım amaçlarla ya da durumlarla ilişkilendiren anlayışları reddetmek zorundayız. Eğer bunu yapmadığımız durumda Darwinci evrim teorisinin de sonunda gelip bir takım çıkmazlara ve kısır döngülerin içine yuvarlanmasına engel olamayız. Dolayısıyla kısaca söylediklerimi toparlarsam, evrimin önceden belirlenmiş bir ilerlemeci yönü, bu ilerlemeci yöne bağlı olarak canlıların yapılarında basitten karmaşaya doğru giden ilerlemeci bir gelişim çizgisi, en basitten en tepesinde insanın bulunduğu bir derecelenmeye uygun olarak evrimsel sürecin ilerlemesi diye bir anlayış yok. Canlılığın evriminde böylesi bir anlayışın olmamasının temel nedeni biraz önce anlatmaya çalıştığım üçlü dinamik unsurun birbirleriyle ilişkileri. Evrimleşmenin yeni organların ortaya çıkması, yeni mekanizmaların meydana gelmesi, daha karmaşık ve daha gelişmiş özellikler vasıtasıyla sürekli bir ilerlemeye doğru gidiş olduğu yönündeki anlayışın doğru olmadığını anlatmaya çalıştım. Bunun en somut kanıtı olarak da özellikle canlılığın tarihine baktığımız zaman bilim insanlarının geçmişte var olduğunu bilimsel kanıtlarıyla ortaya koydukları büyük kitlesel yok oluşlardan söz ettim. Yani bu Ordovisiyen, Devonyan, Permiyan, Trias ve Kretasya kitlesel yok oluşlarının varlığı bize evrimin her zaman basitten karmaşaya, az gelişmişten gelişmişe, kusurlu olandan en mükemmele doğru ilerlemediğinin somut kanıtlarını sunuyor. Bu canlılığın evrimindeki kusursuzlaşma ya da mükemmelleşme olayının ne derece geçersiz olduğunu önceki videolarından birisinde insanların taşıdıkları bir takım kusurları ortaya koyarak ve bununla ilgili değişik örneklerden bahsederek vermiştim. Dolayısıyla kısaca toparlamaya çalıştığımız zaman evrim hiçbir zaman sürekli olarak basitten karmaşaya, ilkelden gelişmişe, hatalı ve kusurlu olandan en mükemmel olana doğru ilerleyen bir gelişme süreci değildir. Evrimde zaman zaman gerilemeler, hatta çıkmaz sokaklarla karşılaşma durumları çoktur. Zaten bir canlı türü belli bir çıkmaz sokağa rastladığı zaman onun anlamı bu canlı türünün soyunu devam ettirememesidir. Şimdi dilin kökeni ve evrimi konularını işledikten ve bu konuda belli bir netliğe ulaştıktan sonra ister istemez insanın kökeni ve evrimi konularına gireceğiz.
insanın evrimi ve kökeni konularına girdiğimiz zaman bizim yaklaşık 4,5-5 milyon yıllık insanlaşma sürecindeki yaklaşık 21-22 insanımsı türün bu dünya üzerinde yaşadıklarını, bunların bazılarının uzunca bir dönem çok başarılara imza attıklarını, fakat en sonunda her birisinin yok olduklarını ve dolayısıyla bugünkü bütün insanların atasının yaklaşık 200-250 bin yıl önce Doğu Afrika Rift Vadisi çevresindeki bir grup insanımsı türden evrimleştiğini, mitokondriyal DNA çözümlemeleri sonucunda mitokondriyal Havva ana dediğimiz bütün kadınların ortak bir atasının bu anlamda söz edilebileceğini, buna bağlı olarak işte ilk Homo sapiens sapiens'in canlı popülasyonunun bundan yaklaşık 200-250 bin yıl önce Doğu Afrika'da yaşadıklarını bugün biliyoruz. Burada soru şu: Homo sapiens sapiens, yani günümüz insanının dışında diğer canlı türleri neden yok oldular? Bu canlı türleri neden ya da hangi çıkmaz sokaklara girdikleri için sürdüremediler ve soyları tükendi? Bu sorunun değişik bir versiyonda şu olabilir: Homo sapiens sapiens'in diğer canlı türlerinde olmayan hangi özellikleri vardı da bu çıkmaz sokaklara girmekten kurtuldu ya da o çıkmaz sokaklara girmesine rağmen tehlikeleri bertaraf ederek bugüne ulaşabilecek bir gelişme yoluna girebildi? Bu soruların yanıtlarını vermek için Darwinci evrim teorisini her anlamıyla kavramak, Darwinci evrim teorisinin savunmadığı bir takım görüşlerle yaftalayanların tuzaklarına düşmemek gerekiyor. Bu tuzaklara dikkat çekmek amacıyla zaman zaman videolar çekmek zorunda kalmam, dilin kökeni ve evrimi ile ilgili konuları istediğim hızda ve kapsamda geliştirmeme engel oluyor. Ama videonun başında da söylediğim gibi benim amacım belli bir zaman diliminde beni izleyenlere bir şeyler öğretmek, onlara belli bilgileri vermek değil. Çünkü evrimi öğrenmek isteyen evrimle ilgili sayısız kitap, sunum, video, birçok olanak var. Oralardan evriminle ilgili konuların ayrıntılarını öğrenebilirler. Benim buradaki esas amacım dilin kökeni ve evrimi, insanın kökeni ve evrimi gibi insanlığın gelişmesiyle ilgili temel konular ışığında insanlarımızın, özellikle de aydınlık ve serbest düşünen genç insanlarımızın sağlıklı çözümlemeler yapmaları ve kendi toplumlarıyla ve kendi gelecekleriyle ilgili doğru sonuçlara ulaşabilmeleri için bir kılavuz olmak. Yani yol göstermek ya da örnek olmak. Benim bu videolardaki amacım, başta da söylediğim gibi, kuru kuruya bilgiler vermek, belli bir görüşler konusunda insanları ikna etmek ya da kendi görüşlerimi anlatmak değil. Tam tersine genç, işlek zekalı ve serbest düşünceli izleyicilerin kendi yollarını kendilerinin bulabilecekleri çözümlemeler yapabilmeleri için bilimsel çalışmaların sonuçlarından ve felsefi düşüncenin zenginliklerinden yararlanmalarına yardımcı olmak. Başkaca bir amacım yok. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.